Atakan'ın yayınına geçtim, şu karakter yaratma ekranına bak. Çılgın. Bilmiyorum da detaylar çok iyi Ben ya. burada kafayı yerim. 3 Bak. gün beni burada unutursunuz. Zaten Yüksel. 3 gün önceden karakter yaratma açılıyor. Ha Şimdi tamam şöyle, güzel. her oyunda olduğu gibi önerilen koymuş. Buradan seçip üzerinde oynama yapabiliyorsun. Abi yüz detayları falan her şeyi ayarlıyorsun tek tek. İstediğin gibi troll karakter de yapabiliyorsun. Baksana her detay var. Oy oy oy. Kaşı, oy. gözü, yüzü her şey farklı. Sen ne oynayacaksın? Bilmiyorum ki abi, giriyorum öyle. Ha, kafanda bir şey. Ha, Atakan abi Summoner yok ha. Summoner oynayabilirsin. bunda direkt DPS oynarım ya. Bunları açabilirim, denerim. Bak tank dediniz, off tank oynuyorum. Oyna. Abi off-tank mı oynuyorsun? Evet abi gladyatör oynuyorum. Gladyatör mü oynuyorsun sen? Oyuncu gladyatör oynayacağım evet. Hı. Abi sen benim öbür Odin'den hastalığımı unutuyorsun galiba Zerk'e karşı. Biliyorum canım. Odin'den biliyorum seni. Oy, Zerk olan çok her yakıştı. oyunda go yani. kıyafet Odin'den çok biliyorum. iyiymiş. Şu saç tipine şimdi bir Yani şeydeki salon falan nickim bir şey gitmez ya. globalde nickim bu olmayacak ama. Globalde nickim en çok ben vuracağım. Hatta abi göstermemi istediğin bir yer var mı? Göstereyim. Yo sen de istediğin gibi devam et. Senin ekrandayız. Bari sıfırdan görelim her şeyi. Yok Avrupa sunucusu daha açılmadı. Açılmadı. Biz Bak karakterlerin dillerini bilmiyorsun ya abi. He. Karakterler konuştuğunda runik alfabe gibi gözüküyor. Yaratıkların dilini bilmediğin için. Bak bu da çok güzel klas bir detay olmuş bence yani. Karakteri sağa sola sallasana. Şöyle mi? Yok, şeydeki gibi değil. Fizik yok mu? Siz Jiggle Animation istediniz ben anladım sizi. Fizik var da onlara da benzemeyelim demiş. Karakter düzgün gözüküyor ya. Bunlarla hiç oynamaya gerek yok gibi. Kaslı var bilmem ne. Bana diyor ki platformun yoğunluğundan, yani entegrasyonundan dolayı kısıtlı süre giremeyeceksiniz yazıyor bende. Bende de öyle dedi. O süre geçtikten sonra giriyorsun. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Süre yazıyor yukarıda. Ben girdim ya. Yani ilk de bir Şuraya şeyler yazmıyor dedi ama musun? sonra girdi. Bende süre müre yazmıyor. Nasıl ya? Şu tam üstte yazmıyor. Bir ekran var bakayım hemen. Şimdi sınıfları anlatayım o zaman. Şimdi oyunda 8 tane sınıf var. Gladiator, Templar, Assassin, Ranger, Scorer, Elemental. Elemental büyücü değil mi ya? Ama Scorer benim... Hayır elemental bu çağrıcı. Bir dakika, çağrıcı bu. Yok, ben olacağım. Tamam. Scorer olacağım ben. Tamam. Birden heyecan yaptım da. Hı hı. Şöyle benim adım. Burada yazan şeye göre bunun yüksek potansiyel büyü gücü varmış. Ben bunu oynayacağım Bunun da işte. element çağrıcı gibi bir şey bu da. Damage overtime diyor ya abi. Şey gibi düşün bunu. Hani bu anlık vuruyor, patlatıyor adama. Bu süreli de vuruyor. Hani debuff bırakıyor da gibi. Yani ama benim oynayacağım Scorer. Tam büyü. Bir Yennefer yapacağım bunu böyle. Yennefer'a benzeteceğim. Cleric var klas olarak. Ondan sonra bir yanındaki var. İsmi onu söyleyemiyorum. Chanter ya da nasıl okunuyorsa. Bir de böyle sınıflar var. Zaten söyleyecek olursak en baştaki savaşçı tank. Şöyle geçiyor. Bu sizde Berserker gibi düşün abi. Gladiatör'ü Berserker gibi düşünün. Büyük Great Sword kullanıyor. DPS. İkinci seçeneği tank. Fakat hani yüksek HP'den dolayı tank. Yoksa gerçekten tank olan, yani shield özelliği ve tek el kılıç kullanıyor. Gerçek tank bu. Yani parti olarak tank istiyorsan bu mantıklı. Ama tabii ki bunu oynayan da çok göreceğiz. Gladyatör oynayan olur. Evet, çünkü DPS'i hem yüksek olacak hem canı çok olacak. Tank oynamasa bile dengeli sınıf yaratabilirler. Okçu nasıl acaba bu oyundaki? Ranger. Okçu çok uzun menzili varmış ama DPS şeyden dolayı, DPS açısından dolayı acaba. Okçu da iyi. DPS iyi. Bence... Yavaşlatması var. Çalması var. Evet. Ve şöyle, yani anlık atabildiği bir sürü skill'i vardır bunun ve okçu oynaması zevkli olur bunda. Çünkü hem PvP hem PvE'de çok rahat dönebilir. Ya mesela Asas oynarsın. İşte tek tek kesmek derdi gibi düşün. Ama bunda da galiba görünmezlik var. Zehir var. Assassin Stun ya. skill'leri çok galiba. Assassin ya. 10 saniye. Abi bir oyunda büyücü varsa zaten büyücü oluyorum. O ayrı bir konu da. Ama büyücü oynamanın keyfi başka ya. Aynen. Büyücünün beni biliyorsunuz zaten. Herkes tanıyan tanıyor. Büyücüden başka hiçbir şeyle oynamam. Ama büyücü olmasaydı Assassin oynardım galiba ya. Ben Assassinci olurdum herhalde. Mesela Soldier'ın klasik HP ve defansı düşük olacak diyor ama magic hata falan yüksek. İşte alan kontrol skill'leri fazlaymış. Aynen. Elementalist dediğim gibi abi, böyle işte yeri yaktı da sürekli damage veriyor gibi. O tarz şeyler. Elementalist'in de kötü olduğunu düşünmüyorum. Elementalist'i birazcık şeye benzetiyorum ben. Necromancer kafasına gidiyor benim hep kafam. 3 tane yanına elemental çıkartabiliyor. Bir tane Fire Elemental, Water Elemental, Earth Elemental çıkartıyor. Earth Elemental tanklık yapıyor. Fire Elemental damage vuruyor. Water olan da buff support yapıyor.
O zaman kendisi de debuff mı uyguluyor? Kendisi de hem debuff hem işte damage overtime atıyor. Ya şöyle hepsini Vallahi. aslında gerçekten PvE'de zevkle oynayacağın sınıflar. Çünkü hem görüntü olarak hem işlevsel skill'lerin efektleri olarak falan hepsi gayet iyi. Ya mesela atıyorum klerik bile sıkılmadan oynar ki eski usul klerik bu arada. Kalkan ve şey kullanıyor. Mace miydi bunun adı? Ama buffer healer yani Evet. ikinci özelliği healer ya da damage yapabiliyor. Bu çok ilginç bir karakter. Yakın dövüşçü. Hem yakın dövüş hem heal hem buff atıyor. Yani garip bir karakter. Evet. Bunun buff'ları büyük ihtimal atıyorum şu an partilerde healer arayacaksın. Diyeceksin ya. Hı hı. Ama ileride büyük ihtimal seviye yükseldiğinde bu buffer'ın önemi çok artacak. Buffer arayacaksın artık partiye bir yerde. Healer'ın yanında buffer da olması gerekecek. Yani büyük ihtimal diğer sınıfların buff'ları çünkü yok. Ya mesela partiyi destekleyecek sadece Templar var gibi. Başka var mı? Onun dışında Cleric Cleric. sadece heal konusunda galiba destekleyecek. Buff yazmıyor çünkü. Healer, cleric olacak o zaman healer. Evet healer yani düz healer istiyorsan max HP işte insanları ben ayakta tutayım diyorsan atıyorum bunda mesela ölüyü diriltme varsa bunda yok. Chandler Yok daha abi çok ya. partiyi destekleyen yani müttefiklerinin statlarını arttıran, partiyi destekleyen atağınızı arttıracak, defansınızı arttıracak. Bence bu karakter ne yapıyor biliyor musun? Yanındaki arkadaşlarını stunlıyor. Yani öfke basıyor. Ya Nasıl diyeyim? boostluyor buffer direkt bu. Boostluyor. İsmi gelmedi aklıma. Direkt Ama mesela boostlayan atıyorum- bir karakter bu. Cleric mesela tek skill'de belki can fullliyorsa bu mesela bir skill atacak. Heal çünkü büyük ihtimal bunun da düşük. Bu da mesela bir heal skill atacak abi. Saniye başına heal yükseltip duracak. Bu Böyle- partiyi de tutar ayakta. Ya şey olarak skill'lerin farkı olacak. Mesela bu anlık heal basacak. Bu süreli basacaktır. Niye? Çünkü bu healer kadar etkili olmasın diye kırmışlardır. Çünkü bunun aslında ikinci yetenekleri bu. Damage ya da heal seçebiliyorsun gibi düşün. Ha damage olup buffer'da oynayabilirsin. Mesela hem bufflayıp hem kendinde damage dealer O da olabilir bak. Klerik büyücü ve kılıç kalkan güzel büyücü. Abi mesela elementalist ile scorer farkı nedir? Onu anlattık. Silerik asa takıp DPS olabiliyor mu? Aion 1'deki gibi build yapma olayları bunda da var mı acaba? Silerik asa takıp DPS olabiliyor mu? Aion yok. 1'deki. Asa takan bir cleric yok oyunda zaten. Evet. Ne Dur ben- oynayacakmış? Chanter DPS olabiliyor. Olabilir. Chanter oynayacak adam hızlı olması lazım diyor Serhat. Chanter iyi değil. Scorer müthiş. Abi selam iyi yayınlar. Teşekkür ederim. İlk gözlemine göre oyun oynanır mı? P2'bin olayı var mı? Doktor P2'bin olayı yok. Kozmetik var. Battle Pass var. Premium Pass var. Bunlar sana kalan şeyler. Göstereyim. Burak soruya cevap hemen mağazaya girebilir miyiz? Satın almadan yalnız. Şimdi yok tabii ben hesapladım zaten burada o parayı vermem. O globale çıkınca veririm de. Hesabı anlatacağım şimdi. Ben globale çıksa neleri alacağım neleri almayacağım onu da söyleyeceğim. Tamam kameramı da kapatayım ki rahat görün. Tamamdır. Şimdi şu ilk gördüğünüz Deva Pass size sadece şunları verecek. Belki buradan Kina sadece işinize yarar. Hani pay to win diyebileceğiniz ama diyemezsiniz çünkü bu Kina ile PvP'ye yönelik hiçbir şey alamıyorsun. Pet Soul chest'ler var. İçinden pet çıkıyor. Hiçbir şeye etkisi yok. Sadece görüntü. Petler aynı zamanda binek bu arada. Bilmeyen için. Soul Codex veriyor. Ne işe yarıyormuş? Anlamadım. Onu yeri gelince göreceğiz herhalde. Bu gösterdiğin Bazı Battle hiçbir Pass şey mi? yok. Gösterdiğim Battle Pass'lerden biri. He biri. Tamam. 20 level olduğunda da 2 tane var. Bir Deva Pass var. Dawn Legion var. Bir de Planet Level'a Wall var. dayalı. 2 tane Battle Pass'ten kasıtları bu. Level'a dayalı Battle Şimdi Pass var. basic zaten açık bu arada. Basic herkeste açık. Siz ekstra bunu alıyorsunuz aldığınızda. Şu Deva Pass shop için coin veriyor. O tarafı da göstereceğim. Hatta burada. Bak burada da kostüm de var mesela. Yani kozmetikten kasıtları bu arkadaşlar. O ne ya fırıncı küreği gibi. He. Beğenmedim ben onu. Ha bak burada petler de var. Ha. Şuna binebiliyorsunuz mesela. Şimdi almak isteyen arkadaş için 2 pesin totali 2500 şu zımbırtıdan. Adını bilmiyorum. Az sonra bakacağız. Az sonra bakacağız. Sonra membership muhabbetleri var. Membership aldığınızda ne olacak? Ne olacak? Special Shugo'yu aldığınızda uzaktan ben şimdi bunları çevire herkese söyleyeceğim şimdi. Tamam. Uzaktan depoya erişim olacak. Kişisel ticaret olacak. Bu personal trade'den kastı. Birebir trade mi onu henüz bilmiyorum. Personel trade diyor ama. İşte muhtemelen birebir trade'i Evet. kastediyor burada. Aynen öyle. Ama birebir trade'e PvP itemleri koyamıyorsunuz. Onu tekrar hatırlatıyorum. Evet o çok önemli Wind bir nokta. Breeze bu bir tane tüccar aşıyormuş. Onu da göstereceğim tahmin ettiğim şeyse. Hı hı. Enerji dolumunu %50 arttırıyor. Bu Odil enerji dediği sanırım bu bosslara girdiğimiz enerji olabilir. Emin değilim. Abyss'e girdiğiniz saatte 2 kat yapıyor. Markete eşya koymayı açıyor. Bu muhtemelen erken açıyordur. Markete eşya koymanın paralı olacağını çok zannetmiyorum çünkü. Olabilir. Kuna Exchange dediği şu mor zımbırtının adı Kuna. Bunu muhtemelen size bir şeyle dönüştürme imkanı sunacak. İşte Kina'yla veya Abyss Point'li bir şeyle. Bunları da oynamadan bilemeyiz. Sugar Festival
Bunu da tam bilmiyorum. 980 dolar değil. 980 yeni Tayvan doları. Tamam, Tayvan doları var bende. 2 lira ver bende, vereyim mi? Yine çıktı 2 lira. Fiyatlar bizde başka olacak yani. Yani 1000 Tayvan doları 1020 lira mı ne öyle bir şey yapıyor. 1020 mi 1100 lira mı ne öyle bir şey yapıyor. Bu fiyatlar değişecek dendi. Tayvan doları o. Tayvan doları. Aha, ben bastığımda atıyor. Attı beni demin. NT dolar diye gözüküyor. O da zaten New Tayvan dolar oluyor. Hakimiz yani. Sonra bak şunun mantığını anlamadım. Şimdi bak burası bana her şeyi veriyor. Farkı bu. Siz Tenkai'la Windbreeze ayrı ayrı almak yerine birine 645, birine 430 vermek yerine Toplu veriyor sana. ikisini bir toplu veriyor. Tamam. O zaman dur benim hesap değişiyor. Bir saniye. Burada hesaplama, dur ekranın başında. Sorulara Buradayım. döneceğim. Chat'teki sorulara döneceğim. Burak'ın sözünü kesmek istemedim. Şimdi shop'a da geri dönüyorum. Şimdi bir starter pack koymuşlar buraya. Bir adet. Starter pack'in içinde bir tane gözlük var. Kozmetik. Şimdi kübün enerjisini boostlar diyor. Küp dediği şey envanter. Bu. Kastı bu. Buraları açmak Kina istiyor. Envanter slotu açmak. Haberiniz olsun. Hani ekstra bir şey var mı? Şu anlık bilemiyorum. Onları dediğim gibi oynadıkça açılacak şeyler. Ata accuracy'yi stamina'yı arttıran bir yemek çıkıyor. HP regeni ve stamina regeni arttıran bir içecek çıkıyor. Bu ölünce doğmanızı sağlayan bir taş çıkıyor 20 tane. Evet. Damage boost ve damage tolerans yani defansı hasar azaltma gibi düşünebilirsiniz bunu 5 dakikalığına. Bundan da 20 tane veriyor. Mana potu, cam potu. Bu da bir tane küpü açmanızı sağlıyor. Az önce gördüğünüz alttaki slotlar kozmetikleri çok kötü değil. Şimdi öbür kozmetik yerine geleceğim. Bu da direkt can dolduruyor ama 30 saniye süresi var tekrar basılmak için. Şimdi burada geri kalan her şey kostüm mağazada. Sana kalmış yani. Bu taraf tamamen size kalmış. Yani şurada şöyle bir binek de var. Ben şimdi bu Bir balinanın binekleri de üstüne göstereyim. bindiğimde bu balina bana ekstra bir şey verecek mi peki? Hiçbir şey vermiyor abi. Hiçbir şey vermiyor. Bak tıklıyorum hiçbir şey göstermiyor. Özellik hiçbir şey yok. Oyundaki kozmetiğin hiçbir şeye yok. Bu Kuna dediğim muhabbet bu. Oradaki Battle Pass'leri almak için total hesapladık. 1000-1500, 2500 Battle Pass'lere gidiyor. Evet. Buradaki şimdi böyle direkt Kuna almaktansa alacaklara tavsiyem. Böyle direkt Kuna almaktansa böyle alın. İçinden scroll da çıkacak. Bunun da aynı. Resurrection Stone çıkacak. Yatıyorum yani 400 Kuna'yla bu paket aynı para. İkisi de 190 Tayvan doları. 220 lira diyeyim. Bunun içinden de 400 Kuna çıkıyor. Ekstra içinden bundan çıkıyor. Anladım. 1000 Kuna yerine bunu alın. Bunun içinden yine 1000 Kuna çıkıyor. Ama yani yancısı 4000 da var. Kuna yerine, tabii 4000 Kuna yerine bunu alın. Yine 4000 Kuna artı yine yancıları çıkıyor. Anladım. Alacak Öyle almak daha mantıklı. Doğru söylüyorsun. Aynen. Hani Kuna'yla ne yapacağız diyorsunuz ben de bilmiyorum. Az önce gösterdiğim bir membership market vardı. O market burası. Size şu para biriminin adı neydi? Kina. Size burada Kina'yla bazı eşyalar satıyor. Bu eşyaların da ne yaptığını bilmiyorum. Öğreneceğiz. Bence Bunları onlar öğreneceğiz. ışınlanma pençömeni. Ha bak Odil enerji bu. Aynen. Expedition, Transcendent Sanctuary. Bunlar şeyler için. İşte girdiğimiz dungeonlardı, bosslardı. Enerji yenileme için bunlar. Ama bakın dediğim gibi oyundaki PvE içerik pay to win sayılmaz. Çünkü size herhangi bir şey sunmuyor. Nasıl diyeyim? Kompetitife karşı, rekabetçi bir içeriğe karşı sizi öne geçirmiyor. PvP olsa tamam derim. Hani yıllarca bu piyasanın içinde olmuş, o para yatırmış bir insan olarak söylüyorum yani. Yani benim balina almam beni öne geçirmiyor PvP'lerde. Bana bir halt Geçirmiyor yapmıyor. Yani Sadece sen PvP'de sabaha balinayla kadar balina dolaşıyor. ol. Anladım. Bak sen sabaha kadar balina ol. Ben güzel bir PvP gear'ı yaptıysam sen sabaha kadar bu dungeon'ı da dönsen ben seni yine döveceğim. Onu anlatmaya çalışacaktım işte. Burada bir tane özel market var. Bu ne koşullarda geliyor, ne koşullarda açılıyor bilmiyorum. Ben tıkladığımda vardı. Taşmaş bir şeyler veriyor. Onun dışında burada tekrar petler var. Bunları da kinayla alıyorsunuz mesela. Bunları da özel parayla satmıyorlar. Yani burada alacağınız petler, binekler de oyun içi parayla aslında. Senin ne kadar kastığınla oyun... alakalı aslında oyun. Tabii oyundaki aslında kozmetikler bile şey değil. Tamamen komple paralı değil. Parayla almanıza bile gerek yok. Oyunda kastığın parayla Yani da alabiliyorsun. Kostümler de var. Şu şeyin Summoner'ın silah kostümü. Bu da aynı. Şöyle bir kostümleri var. Kostümler Şöyle fena değil ya. Bu şeyin Templar'ın silahı bu sanırım. Kostümler fena değil. Başka en sonda zaten şu kalıyor. Closet Shop'a gireyim. Kostümler de bunlar. Şimdi biraz geri çekeceğim göstermek için. Kostümler de böyle. Bak yok tamam bu şey değilmiş. Evet orayı hızlı geçeyim. Orayı hızlı geçti. Durduk yere şimdi 5 dakikamız ban yemesin.
Yani İyi. bazıları direkt para, bazıları direkt kuna. Muhtemelen kunayı pazardan eşya satarak elde edeceğiz. Hızlı şekilde Tahminimce. sağ sol yapar mısın? Bıngıllar oynuyor mu? Önem göstermişler mi bıngıllara? Bıngıllı bir şey bulayım. Hayır. Ha yok, tamam. Bak adamlar bıngıl Yani yerine DPI 'yi kıyafete al. önem Tamam, vermişler. DPI 'yi de Bazıları 16.000'e çekeyim, istediğin kadar sallayayım, yok. tamam. Bazılarında bıngıllara önem verip kıyafetlere önem vermiyorlar biliyorsunuz. Bu MMORPG olmamış yani. MMORPG olmuş. Tamam, güzel güzel. Bunu sevdim. Silah kostümleri de şuna bayıldım. Aa, bu çok güzel. Araya giriyorum. Bizden kimse klerik açmasın, ben klerik açayım. Aç. Klerik aç. Ben zaten Boşa. belli. Ben büyücüyüm. Bana sormanıza Aynı bile sınıf gerek yok. oynamıyorum. Ya işte Belki elementalist girebilirim. Gir şimdi denesene şöyle, Great elementaliste. Sword Burak açıyor. Sen Soldier açacaksın. Aynı sınıfı denemeyelim. Çünkü Yok, yok. Avrupa'ya geldiği zaman da hem bilgi paylaşımı yapabilelim hem de Evet. hepsini bilelim. Aynen öyle. Hepimiz farklı olsun. Ya Ay bir de oynuyor, Allah'ım ya. Avrupa'ya ne zaman gelir? Avrupa'ya daha 8-9 ayı var rahat. Evet. Alacaklara tavsiyem dediği de kendi telefonda akıcı telefonda akıcı Çok iyi oynatmıyor. Telefonda hiç denemedim. Biz PC'de deniyoruz. Ben sınıfların hepsine baktım. Hı hı. Hiçbirinin soloda zorlanacağını düşünmüyorum. Şöyle PvE ve PvP açısından mı bilmiyorum ama genel işte S, A, B dersek Chanter, Great Sword, Elementalist bunlar biraz daha böyle A, B seviye. Ya S seviyede şey var mesela Soldier, Cleric, işte Templar. Bunun nedeni büyük ihtimal PvE'de zor ölmeleri ve yüksek hasar çıkarabilmeleri. Ya dayandıkları süreye göre yüksek hasar vurmaları normal. Bir de bunlar sıkıntı çıkaran sınıflar o yüzden. Doğru. Bak Atakan abi, çiçekler, böcekler 3'er kere toplanıyor. Başkaları da toplayabiliyor sen toplarken. Çünkü 3 hakkı var ya. Bak mesela şimdi ben geldim çaldım bir hakkını. Adam toplayamadı mesela. Yani şimdi bu önemli senin bir detay ne mı kadar- sence? Bence önemli bir detay. Çünkü senin o gathering seviyene ne kadar success ve Yok. failure attığına bağlı. Şimdi normalde MMORPG oynayan adam orada toplama yapanın gidip önündeki topladığı taşa dokunmaz. Saygı vardı eskiden MMORPG'lerde, saygı. Eskiden de abi, eskiden. Nerede Ya. o saygı? Nerede o saygı? Eskiden Eskiden de. kalite vardı ya. Kalite Ya kokardı bana saygı MMORPG. duymayana ben duymam arkadaş. Ah ah. Ya ben Bu bana bir şey toplayıcılığı satın aldırıyor. WoW'da değil İKV'de öğrenmiş adamım. Bana öğretme. Yanlış öğrenmişsin kardeşim. Gitmişsin Yanlış adamın önündeki öğrenmiş. şeyi çalmışsın. Biz, Çalmışsın kardeşim. bak biz depara basıp da o madene giden adamın peşinden gitmezdik. Onun yanındakine giderdik. Ya altta oto oyun oynuyorsun sus. Altta oto oyun Altta. oynayan adam kalkmış burada. Sana ne diyor Atakan ya? Hayırdır? Hiç. Hayırdır ya? Açmış Orada altta çiçek demir toplayıp kasıyor. fulleyeceğiz diye günlerce uğraşırdık. Günlerce. Evet. Vovcu kardeşim benim be. Çağrı Abi onu kardeşim. ben de yaptım. Çağrı abi beni niye eziyorsun? Ben de yaptım onları. Ezmiyorum canım. Bu oyun ne zaman çıkar bilmiyorum da. Tayvan'a Hype'a açtıkları bağlı için... bu arada. Hype'a bağlı. Şimdi Tayvan'a 8-9 ay diyoruz da. belki şimdi onu anlatacaktım. Şimdi Tayvan'a Almaya açtı. çıkar. Böyle bir baktılar ki hype'landı oyun. Ya dediler ki biz bunu 2026'da çıkaracağımıza ya da 2026'nın şu tarihinde çıkaracağımıza öne çekelim abi. 8 ay değil de 3 ay sonra çıkartalım oyunu da diyebilirler. Onu hiç bilmiyorum o yüzden. Bana deseler ki ben yarın açıyorum oyunu. Şimdi burada birkaç content'i getirecekler. Bunlar birkaç chapter öne geçecek. Diyecekler Tabii, ki nabız tamam yapıyorlar, düzen nabız. çalışıyor diyecekler. Tabii bu Bir de şöyle bir şey var. Ne oldu? Avrupa oyuncusu da şu an Tayvan sunucusuna girdi. aynen öyle. Oyuncu sayısı arttı. Abone olanlar, aboneliğiniz için şöyle. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Burak bu kanatlara baktım da ben buradan beğendiklerim oldu oyun açılınca Neylere baktın? kanatlara. Ha abi ben de tabii. Ona bir liste yapılacak zaten. Şunları bunları Evet, alacağız evet. diye. Git Ben Hanya. Çağrı abi onu Irk olarak hangi ırkı seçeceksiniz? Irk. yani gönlüm her zaman Asmodian ama mecburen Elliot oynuyor. Ya, Ay 11'de başından sonuna kadar Asmodian oynamış biri olarak özür dileyerekten. Abi bu arada şu infoyu da vereyim. BDO'daki gibi back attack olayı var. Yani arkadan vurursanız daha çok vuruyor. İyiymiş o zaman. Hazırlardan mı seçebiliyorum sadece? Hayır abi hazırlar sadece önerilen. Tekrar onun üstünde oynama yapabiliyorsun. Seç. O sadece hazır tiklerden birini seçmek ister misin diyor. Sen gene de seç beğendiğini üzerinde Ben yeni fırı yapacağım ya. Büyücü yapacağım ben. Fazla uğraşmayacağım. Sizi sıkmamak için hemen geçeceğim. Gladyatör seçmiyorum. Tabii ki de Gorur. Bak hareket ederken de vuruyorsun ya. Çok hoşuma gidiyor işte. Tam bir büyücü ya. İşte oyun dediğim böyle olacak abi. Hareket ederken ateş edecek bilsin ya. Okçu çok seri bu arada ya. Okçular bayram etti ben söyleyeyim. Valla. yani şu an yeni nesil ve eski neslin beklediği oyuna denk mi derseniz denk. Ama oyunun içeriği açısından Yani. söylemiyorum. Oynanış, gameplay'i olarak söylüyorum. İçeriğini göreceğiz hep Yani. birlikte. İşte ne kadar birlikte bir şey yapılır. Birlikteden kastım bir içerik ne kadar fazla. Kamera Boss Raid Ama var bu oynanış arada. gayet iyi. Ve
hani güzel mekanik isteyen boss ve raidler var. Kesilecek bir şey değil bosslar. Şimdi şey de olmasın mesela, anladın mı? Artık yeni nesil hep böyle yapıyor da abi, sürekli günlük geleceksin, bunu yapacaksın, yoksa olmaz da şu olacak da işte 2 tane bundan. Yeter de onlardan da sıkıldık yani. Bizi bir şeye zorlamasın. Burak, çözdüğün ettiğin bir şey var mı ya? Bir şey yapalım. Ben rastgele skill'leri Abi ilk itemlere şeydeki artı basmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Şu an ben de basmıyorum. İlk şeydeki boss'u yapıyorum. Dungeon'a mı girdin? Dungeon'a beni beklersin diye düşünüyordum. Hayır dungeon değil bu şey. Hikayenin boss'u. Hangi boss? Steel Sura diye bir şey. Görevde Ama kaçta olduğunu görebiliyor musun? Görevde kaçta olduğumu göremiyorum ama kaç level olduğumu söyleyebilirim. 11. Bende de level 10 diye bir sarı görev var şu an. Level 12'ye geçti sarı görev. Kral Muhtemelen biriyle 11'in konuşuyorum. görevi. Bir mağara gibi bir yere gireceksin abi. Orada zaten boss kesiyorsun. Bir tane boss kestim. Beraber kesebiliyor Şimdi musun onları? O değil. Şu ankini Bu yapamıyorsun. hikaye abi. Oo. Expedition Dungeon dediğimiz şey neyde açılıyormuş? Windbreed Merchant görevini yaptıktan sonra Expedition açılıyormuş. Neydi Bak bir açılıyor? de değil, bak abi. Bir Expedition var. Bunlar muhtemelen Dungeon'lar. Windbreed Merchant'ı açıyor. Daily Dungeon var. 30'da açılıyor. Sanctuary var. 45'te açılıyor. Hugo Festival var. Visions in Smoke göreviyle açılıyor. Battlefield dediği arena muhtemelen 45 level'da açılıyor. Yok, bu Supply Battlefield dediği büyük ihtimal toplu savaşlar ya. Toplu savaştır o muhtemelen. Çünkü arena Ama bir aşağıda şey var değil bak. mi? Yani benim Arenada şu andan 45'miş. evet arenada 45. Şimdi gördüm. Arenada 45. Bak, Abyss dediği kat dungeon'ı büyük ihtimal. Tekli, solo Abyss olan. dediği kat dungeon'ı değil, Abyss Nightmare dediği mi şey yoksa? abi. Abyss, Aion'daki Abyss eğer ırklar savaşı. Ha doğru, tamam, doğru. Ama hepsi 45 bunların. Çoğu 45. Güzel, 45 olması güzel. Değil mi? Elemental Yok. güzel vuruyor. Böyle Yavaş ama ileriki oynanışta low kalacak ama. Low'dan kastım şey. Sen yeterli bulmayacaksın o hesabı, onu söyleyeyim. okçu mu diyorsun yani? Okçuyu sıkılmadan oynarsın ama Elementalist'i ileride PvP'de ve PvE'de böyle şey bulacaksın artık. Hani Zorluk, ulan herkes vuruyor da ben zorluk vurmuyor gibi. çekebilirsin aynen. Ya Oyunu bunlar benim nereden kendi gireceğiz? bireysel yorumum. Ben hepsine baktım, sınıfları. Uzun savaşlarda çok vurur o karakter. Dot attığı için savaşın uzadıkça savaş daha çok vurursun Sorcerer'dan falan. O kısa savaşlarda sıkıntı çekebilirsin. Bu arada toplayıcılık ayrı ayrı değil, tek bir şeye toplanmış. Hani Gathering tek bir şey. Siz Gathering'in levelini arttırdıkça bazı başka şeylere yönelebiliyorsun. Ben biraz gördükçe Gathering de yapıyorum öğrenmek için. Bir yerde yetenek ağacı gibi o zaman dağıtmalı. Aynen. Ha, kasması daha kolay ama yönlendiğin şey tercihin oluyor. Aynen. Ya atıyorum diyor ki success yaparsan diyor işte 7 puan ekstra veririm. Veya atıyorum fail barın %50 olduysa %8 şansla diyor işte success barını şu kadar arttırırım gibi şeyler var. Otomatik harici gidebilir miyiz diye bakıyorum haritada. Gidebiliyormuşsunuz, bak gösteriyor. Otomatik şeyini sevdim. NPC'ye kadar sadece yolu takip ediyor. Evet ben de onu Onun deniyordum dışında şimdi. insanların otoyla yapabileceği şeyler öyle bizi engelleyecek şeyler değil. Ayrıca kabak tadı vermiyor ya. Slota gidiyorsun, görevini yapıyorsun, çıkıyorsun. İleride belki önemli bir slot olacak. Döneceksin. Eskiden tek tek kesilirdi slotlar. Şimdi bunda onun zevkini alacağız işte tekrar. İtem düşsün diye bir tanesini keseceğiz, sonra diğerine geç. Tabii canım. Abi onun sebebi ne biliyor musun? Çünkü sana böyle git şundan 300-500 tane kes demiyor. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Bineklerde veya petlerde özellik ya da buff bulunuyor mu? Görüntüyü düzelteyim dedim. Ben göremedim. Şöyle bir şey var petlerde gördüğüm kadarıyla. Ne kadar çok pete bineğe sahip olursan sanırım hareket hızın artıyor karadaki. Senin yayınını vereyim ben. Ver abi. Evet Burak, sendeyiz. Sen bize bir şey anlatacaktın. Yayın sende şu an. Hemen göstereceğim abi. Yayın sende Hem şu şu an. toplayıcılığı da göstermiş oluyorum. Tamam. Hemen ama bir karaya inmem lazım. Kanat süren bitiyor. Şimdi bak petlere girdim. Bunlar petler ırk ayrılmış. Şimdi bu ırkların farkını anlatacağım. Şimdi Hı hı. ben Fera bineğini seçmişim fark Tamam, etmeden. tamam. Şimdi ben bunu 5 level yaptığımda 5 level nasıl olacak onu da anlatacağım. Tamam. Bana diyor ki 5 level yaptığında ben senin karadaki yürüme hızını 6 arttırırım. 10 accuracy veririm. 4 dexterity, 4 intelligence, %0.5'te Fera damage boost veririm. Fera damage boost dediği şu ırktaki bütün yaratıklara olan damage'ini arttırıyor. Bir nevi He, koleksiyon. anladım. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunları nasıl bulacağım? Şimdi benim Varian'da az önce görev yaparken kestiğim bir slot bu. Yaratal golem. Şimdi diyor ki şu yaratıklardan elde edilir diyor. 10 level hard kal golem. Yerini gösteriyor. Haritaya tıklarsanız onun da yerini gösteriyor. Bu bineklerden, bu petlerden, bineklerden ne demek Hı hı. istiyorsanız parçaları düşürerek toplayıp önce
pet'i summonluyorsunuz. Ondan sonra aynı şeyleri yani tekrar parça toplayıp mesela 50 tane fosa parçası toplayıp bunu level 2 yapıyorum. Şimdi Pet Insight diye de bir şey var. Bunu tam çözemedim. Onu çözünce anlatacağım. Bu binekler size hazır 5 level olarak geliyor ve özellik yok burada. Bak source yok. Anladım. Alone effect yok. Evet anladım şu an. Bir şey vermiyor şu an bunlar size. Glide bu. Uçma da değil bu. Glide. Süzülme. Ha, hem süzülüyor hem yürüyor. Uçma da yok. Parayla alınanlar sadece görsel. Ama dünyadan senin kendi kasarak topladığın, emek vererek topladıklarının bonusu var. Kritik veriyor. İşte natural damage veriyor. Ya willpower veriyor Şimdi falan. şöyle her ırk yaratıklar işte Kogni'ler Bak PP, hiç- Crit Might, Intelligence veriyor. Evet. Terralar Accuracy Dex Intelligence veriyor. İşte bunu sordum ben de. Naturalar MP, Crit Resist, Precision, Willpower veriyor. Varianlarda Evasion, Constitution, Willpower veriyor. O zaman kullandığımız klasa göre seçmemiz daha mantıklı. Ben büyücüyüm mesela. Bana kritik verenle oynamak daha mantıklı şu Ona an. göre toplaman daha mantıklı diyeyim. Hepsini de toplayabilirsin. aynen bence öyle. yani. Tabii. Onu- Tabii bir yerde hep toplaman lazım. Ha, Ya bunu- senin mesela Kogni ve Fera toplaman lazım. Açıklayıcı olsun diye soruyorum bu soruları da ondan. Bak bir de şöyle bir şey var. Insight bir level'da tamam Insight'ın olayın işini de anladım. Insight bir level'dayken sana diyor ki bu normal binek olur. 3 level'a geldiğinde Insight'ın binek süzülür diyor. 5 level'a geldiğinde de bu bineğe dönüşebilirsin diyor. Bu pete dönüşebilirsin diyor. Genus Insight'ta yanlış anlamadıysam şurada bir taş var. Zımbırtı. Neymiş onun adı? Görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Kırmızı taşla analiz yapıyorsun. Atıyorum Fera için. Bende olan analizable yapılabilir diye gösteriyor. Ben bunu rollediğimde bana bu özelliklerden birini veriyor. %1 ihtimalle diyor ki Fera atak gelir 5 ile 10 arası. Random mı atıyor peki? 100 random atıyor. Şimdi bak 5 ile 10 Ve arası bunun bu dediği levelden level'a değişiyor bak. şimdi 5 ile 10 arası dediği 6 da verebilirim diyor, 8 de verebilirim diyor. 5 ile 10 arası Tabii. dediği o. Tabii. Bu Fera'nın insight'ını arttırdıkça level'ını Fera insight'ı bak yazıyor zaten burada. Her bir Fera pet aldığınızda buraya 200 XP geliyor. Her bir pet insight level 2 olduğunda 20 XP veriyor. Yani siz bu peti level atlattığınızda Orayı da etkileyecek o. orayı da etkileyecek. Çünkü bak Insight'ı da şu an benim etkileyecek. bu insight burasıymış. Anladım. Ben onu şimdi anladım. Ben bunu 2 yaptığımda bak diyor ki 20x geliyor. 3 yaptığımda 50. Max yaptığımda 140 total 40. XP veriyor bana burada. Evet. Bir peti 140 veriyor. maksimum 140 XP 140 XP veriyor. veriyor. Total Aynen. 205 pet var oyunda. Bu topladıkça da gelen ödüller Soul Crystal, Empty Kent falan veriyormuş. Onların mutlaka bir şeyi bak, vardır. Empty Kent'le pet'e dönüşebiliyormuşsun. Soul Crystal için bir şey göstermiyor şu an. Onu tam bilmiyorum. Açılmamış da olabilir belki. Aynen. Kanatları göstereyim. Kanatlarda belki pay to win'lik vardır. Buraya kendim bakmadım. Yok. Tekrardan gördüğün gibi abi. Aynen. Kanatlarda da pay to Pay win to yok. win'lik yok. Aynen. Yani bunu bildiğim için söylüyorum. Bunu mağazada görmüştüm. Ya, tamamen görsel. Burada- Sana kalmış bir şey. Üstüne giyme efektini geçtim. Sahip olma efekti bile yok. Bunlar muhtemelen bir şekilde elde edilen şeylerdir. Tabii bak Trade Shop. Sezon Trade Shop'ta geliyor. Hepsinin alınma kaynakları var. Hani Buralarda. oyun pay to win böyle mi böyle mi diyenlere de böyle bir şey söylemiş olabiliriz. Kostümlerde bir şey görmedim. Kostümlerin de bir Şey etkisi veriyor mu? yok gibi sanki. Şimdi siz her bir level aldığınızda Novice level 50'ye kadar gidiyor bu. Hı hı. Şuraları arttırıyorsunuz. Bu diyor ki mesela şu ilki Evet. her bir success rollediğinde success barına ekstra bir 10 veririm diyor. Bu diyor ki failure rollediğinde Hı hı. gelen failure'ın barı doldurma şeyini azaltırım diyor. Lady Luck'ta da diyor ki eğer failure barı yani başarısızlık barı %50'nin üstüne çıkarsa %12 şansla success barını 2,5 çarpı 2,5 kat arttırıyor. Şimdi şu specialty skill point bana geldi. Her 10 level'da bir gelecek bu tahmin ediyorum. Yani total 5 puan alabileceğiz. Yani sen bu demek istiyor ki sana kısaca 2 tanesini fullleyemezsin kardeşim. Birini seçmek zorundasın. Birini yarıda bırakırım diyor. Bunlar da şu işe yarıyormuş. Bu search'lerin hepsi sana bir tane pusula gibi bir şey veriyor. Hı hı. Haritada artık onları görebiliyorsun. Mesela şimdi benim önümde odaylılar var değil mi? Bak görüyorsun. Ama minimap'te gözükmüyor. Şimdi ben bunu deneme amaçlı açacağım. Odaylı açtım. Bak mini haritamda şu an gösteriyor. He, mini haritanda çıktı şu an. Şimdi geldim bunu toplamaya. Uçarak toplayabilmenizin bir sınırı var bu arada. Yani kanat süreniz ne kadarsa o kadar süre toplayabilirsiniz. Belli bir süre sonra karaya inmeniz lazım. Cooldown'u var mı peki? Dolacak mı karaya indiğim zaman? Tabii. Şimdi Tamam. onu da göstereyim. Zaten 3 kere toplanıyor bu arada. Şimdi karaya indim. Kanadımı kapattım. Hepinizi öpüyorum. Allah rahatlık versin. İyi geceler. Yarın görüşürüz.